Dinozorlar ve mamutlar geri mi geliyor? ...66 milyon yıl önce. Harvard Üniversitesi'nde Profesör George Church'un liderliğindeki bir grup araştırmacı, nesli yaklaşık 4000 yıl önce tükenen yünlü mamutları genetik mühendisliğinden yararlanarak geri getirmeye çalışıyor. Latince ismi Mammutus primigenius olan yünlü mamutlar son buz devrinde Avustralya, Antarktika ve Güney Amerika hariç tüm dünyaya yayılmış bir türdü. Profesör Church, araştırma ekibinin mamutlara ait özelliklerin bir Asya filine ekleneceği melez bir embriyo oluşturmaya yaklaştıklarını ifade etmişti. Dünyaya gelecek yeni melez türlerin mamutların karakteristik özellikleri sayesinde kuzey bölgelerde yaşayabileceği, buradaki kar tabakalarını ezerek sıkıştırabileceği veya kazıyarak soğuk havanın toprağa nüfuz etmesini sağlayabileceği belirtiliyor. Bu sayede kuzeydeki donmuş toprakların erimesinin de önüne geçilebileceği düşünülüyor. Kısacası bu uzmanlar yünlü mamutları geri getirmenin doğaya katkıda bulunacağı konusunda hemfikir. Ancak bu hayvanları planlandığı şekilde geri getirmenin mümkün olup olmadığı hala tartışma konusu. Örneğin Sheffield Üniversitesi'nden Profesör William Holt konuyla ilgili şüphelerini şöyle dile getiriyor. Bir türü diriltmeyi ve onun mutlu bir şekilde yaşamasını, hatta çevreyi milyonlarca yıl öncesine benzetmesini beklemeye dair şüphelerim var. Klonlama, özellikle de mamut gibi bir hayvanı klonlama, dünyaya gelen hayvanın birçok zararlı gen taşımasına neden olabilir. Bu da tıpkı akraba evliliğindeki gibi sağlıksız bireylerin doğmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra Profesör Holt, proje ile ilgili başka soruların da cevapsız kaldığını ekliyor. Klonlanmış o hayvanı ne yapacağız? Onu nerede tutup saklayacağız diye soran bilim insanı sözlerini şöyle sürdürüyor. O bir mamut olduğunu nasıl bilebilir? Başka memelilerden oluşan bir aileyle nasıl etkileşim kuracak? Zira bunu yapması gerekiyor. En eski mamut DNA'sının yardımı olacak mı? Kısa süre önce ODTÜ'lü araştırmacıların da aralarında yer aldığı bir grup bilim insanı Sibirya'daki bir mamut dişinden çıkarılan DNA'nın dünyadaki en eski DNA örneği olduğunu belirlemişti. Bu keşif akla Jurassic Park'ın DNA'lar sayesinde yeniden hayata döndürülen dinozorlarını getirmişti. Çalışmanın ortak yazarı Stockholm Üniversitesi'nden İsveçli zooloji profesörü Dr. Laudalien ise CRISPR-Cas9 isimli teknolojiyi kullanan genetikçilerin bu keşiften yararlanabileceğini aktarıyor. Söz konusu teknoloji genetikçilerin ve tıp araştırmacıların genomun çeşitli kısımlarına ekleme, çıkarma yapmasına ya da DNA diziliminde değişiklikler meydana getirmesine olanak tanıyan özgün bir araç. Eğer birileri, herhangi biri bir fil genomunu düzenlemek için CRISPR-Cas9 yöntemine başvurmak ve yalnızca yünlü mamuta özgü benzersiz genleri kullanmak isterse bulgularımız yararlı olabilir. Çünkü yünlü mamutun doğrudan atasına ait genomun büyük bir bölümünü diziledik. Bu da artık bu benzersiz genleri tanımlayabileceğimiz anlamına geliyor. Öte yandan bilim insanı mamutları geri getirme planlarına çeşitli yöntemlerle devam ediyor. Örneğin Rus ve Japon bilim insanlarından oluşan bir ekip 28 bin yıllık bir mamut yavrusunun sol arka bacak kemiğinden canlı hücre çıkarmayı başarmıştı. Bu hücrenin çekirdeği bir fareye aktarılmış ve materyalin biyolojik aktivitelerde bulunduğu görülmüştü. Projenin üyeleri hala yok olmuş bir canlının geri getirilmesi için zaman olduğunu düşünse de bunun yakın gelecekte mümkün hale geleceğine inanıyor. Videomuzu beğenmeyi ve benzer bilgi videolarını takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.